Merhaba, ben Kutlay Ünlü. Bugün İstanbul'da bulunan Sultanahmet Külliyesi'ne geldik. Sultanahmet Külliyesi, Osmanlı Sultanı 1. Ahmet tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya 1609-1620 yıllarında inşa ettirilmiştir. Şimdi külliyenin içinde normal şartlarda çok çeşitli yapılar bulunmakta. Öncelikle gelin bunları sayalım. Külliyenin içinde cami, Hünkâr Kasrı, Sıbyan Mektebi, medrese, arasta, hamam, Darüşşifa, İmareti Amire, taphaneler, han, Darül Kurra, türbe, sebiller, çeşmeler, dükkanlar, mahzenler, kahvehane ve evler bulunmaktaydı. Ancak ne yazık ki bunların arasında taphaneler, han, bazı dükkanlar ve sebillerden yine bazıları günümüze ulaşamamıştır. Şimdi isterseniz gelin birlikte külliyeyi inceleyelim. Sultanahmet Camisi'ne Alman Çeşmesi'nin hemen karşısında bulunan kapıdan giriyoruz. Bu caminin ne kadar kalabalık ve turist akımına uğradığını daha bu kapıdan geçerken görebiliyoruz. İçeri girişimiz esnasında bizi karşılayan tarihi taş duvarlar bize sanki ne kadar eski ve ihtişamlı olduğunu hatırlatıyor. Yoğun ziyaretçi akını sebebiyle burada ibadet etmek için yalnızca cami yetmiyor. Bu sebeple buradaki ziyaretçiler avluda da namaz kılıyor. Ancak biraz ileri gidip de camiyi seyretmek istediğimizde ne yazık ki etrafının restorasyon sebebiyle örtülü olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi burada çok kalabalık bir ziyaretçi akımı var ve ziyaretçiler camiye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Uzun bir kuyruk bekledikten sonra nihayet içeri girdik ve birazdan bu camiyi içeriden de görebileceğiz. İçerisi hem turistik alan hem de tarihi alan olarak ikiye ayrılmış durumda. Gezi alanlarında insanların burada uzunca vakit geçirdiğini görüyoruz. Evet, şimdi Sultanahmet Camisi'nin de içerisine gezdik, içerisini izlediniz. Ancak bir miktar hayal kırıklığına uğradım. Yani burası şu anda restore ediliyor. Tamam, bunu anlıyorum. Ancak içeri girdiğimde işte bazı kapılar mesela restore edilmesi için götürülmüş. Oraya başka bir poster basılmış, işte cami ile alakalı restore edildiğine dair bir yazı asılmış. Sonra yine içeriği gezerken sürekli metal barikatlar var. Buralar çok içeriği daraltmış. Tabii ki de doğal olarak içeride bir ibadet alanı var. Bir de turistik gezi yapılabilmesi için alanlar var. Ancak bu barikatlarla birlikte içerisi o kadar daralmış ki gezemiyorsunuz.
İçeride gezmenin imkanı yok. İçeride ibadet etmek bile çok zor diyebilirim. Cuma günleri belli saatlerde turistik geziyi kapatıyorlar. Girişleri çıkışları kapatıyorlar ki daha fazla içerisi sıkışmasın, yığılma olmasın. Tamam, bu çok güzel ama bu restore esnasında bu barikatların konması bir turistik alan için zararlı. Yani ya tamamen kapatın, restoresini bitirin. Ondan sonra tekrar devam ettirin. Ya da diğer türlü yok yani. Açıkçası şu an çok kötü bir görünüm var bence. Kötü bir izlenim var. Bir senedir buranın restorasyonu devam ediyormuş. Yani makul olan belli bir süre kapatıldıktan sonra tamamen açılıp turistik geziye uyumlu hale getirilebilir diye düşünüyorum. Şimdi şu anda Sultanahmet Külliyesi'ne ait olan türbe ve medresenin önüne geldik. Size burada şunu söylemek istiyorum. Medrese şu anda Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin deposu olarak kullanılmaktaymış. Türbe kullanıma açık, geziye açık. Yani türbeyi buraya gelip gezip görebilirsiniz. Ancak medrese için ne yazık ki bu söz konusu değil. Medrese şu anda depo olarak kullanılıyor. Yine bu türbe ve medrese haricinde burada bir de Darül Kurra var. Darül Kurra bugün Türbeler Müze Müdürlüğü'nün deposu olarak kullanılıyor. Türbe dediğim gibi kullanıma açık. Türbeye geldikten sonra burayı gezip görebilirsiniz. Yine medreseyi en azından dışarıda görmüş olacaksınız. Türbeye girdiğimizde yine her yerde muhteşem bir güzellik bizi bekliyor. Buranın özenle yapıldığı çok belli, ancak burada şöyle hüzünlü bir olay ile karşılaşıyoruz. 1. Ahmet'in öncesinde gelen padişah ve babası 3. Mehmet tahta çıktığında ilk iş olarak 19 kardeşini boğdurtuyor. Katledilenlerin çoğu bebek olup burada da bu olayı net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi Sultanahmet Camisi'nin hemen karşısında bulunan Alman Çeşmesi'nin yanına geldik. Bu arkamda gördüğünüz Alman Çeşmesi. Bu çeşme Türk-Alman dostluğu anısına 2. William tarafından yaptırılmıştır. 2. William Alman imparatorudur. Yapımını Kaiser'in özel danışmanı Mimar Scholle üstlenmiş ve çizimini de Mimar Spiletta yapmıştır. Yine söylediğimiz gibi çeşme 2. William tarafından yaptırılmıştır ve bu çeşmenin metal ve mermer aksamları Almanya'dan özel olarak getirilmiştir. Mermerdeki özel işlemeler Almanya'da işlenmiştir. Evet, bugün sizler için Sultanahmet Külliyesi'ni gezdik. Bu Sultanahmet Külliyesi'nin bulunduğu yer çok fazla tarihi alana sahip bir yer. Alman Çeşmesi olsun, Dikilitaş olsun, hemen yanında Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi olsun.
ya da civarındaki taşlar, mozaikler, burası tamamen bir tarih ve kültür alanı. Kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ederim. Çünkü buralar videoyla birilerinin gelip çekmesiyle öğrenilebilecek bir yerden ziyade buraya birkaç araştırma yapıp daha sonra da gelip burayı gezmekle öğrenilebilecek yerler. Gelip görmenizi, gezmenizi özellikle ve özellikle tavsiye ediyorum. Ancak yine söylediğim gibi bazı hayal kırıklıklarım burada olmadı değil. O restorasyon sürecinde işte metal barikatlar olsun, işte o dışarıdaki örtüler olsun. Ha, bunlar çok göze hitap eden şeyler değildi. Böylesine turistik bir alanda bence daha dikkatli, daha özen davranılabilirdi. En azından dediğim gibi birkaç ay kapatılıp restorasyon süreci tamamlandıktan sonra açılabilirdi. Kapanışı burada yapmaya karar verdik. Sultanahmet Külliyesi'nin hemen yanı çimleriyle, bu açık alanıyla, meydanıyla diyeyim size. Gerçekten çok harika bir yer. Kesinlikle ailecek, arkadaşlarınızla buralar gezip görmeniz gereken yerler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıda beğen tuşuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Sürçülisan ettiysem affola. Hepinize iyi günler dilerim.